Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de yine çok güzel geldim. Çok şahane bir örnekle size yakadan başlamalı bir hırka ya da yelek hangisini isterseniz o şekilde yapacağınız şekilde anlatacağım size. Bu örnek çok güzel oluyor. Bakın yeleğini yaptım. Şöyle etekten başlayıp yukarıya doğru örmeli yeleğini yaptım. Tekrardan tuttum bir tane de bu renkte çok gözükmüyor ama yakadan başlayıp aşağıya inerek bir tane de hırkasını yaptım. Çok güzel duruyor. O yüzden şimdi size yakadan başlayıp aşağıya doğru nasıl yaparız onu anlatacağım. Bunun da zaten videosu kanalımda mevcut. Oradan bakarak da bunu da yapabilirsiniz. Çok tatlı ve çok güzel bir örnek. O yüzden bu örneği biraz değerlendirmeyi düşünüyorum. Tığım 4 milim. Bakın şöyle 4 milim ipimin inceliğine göre ayarladım. Biraz şöyle ipim de bakın şu. Şu ipi kullanacağım. 300 metrelik bir ip ve 2 tane ip kullanarak size örgümü anlatacağım. Şöyle her yerde bulunan ipler, bebek iplerinin hepsiyle yapabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Şunu da kenara alalım. Çok çabuk ilerliyor ve çok keyifli örülüyor. Evet, öncelikle ipimizi tığımıza bağlayalım. Şöyle. Ve 75-80 tane zincir çekelim. Çünkü zincirin üzerinden ayarlamasını yapacağım. Uzun bir zincir çekin, fazlasını keser atarız. Çok sıkı çekmeyin. Şuradaki zincirleri çok sıkı çekerek yapmayın. Ve hemen burada sık iğne ile ilerleyeceğiz ve her bölümü de ayıracağız. Bakın. Birinci zinciri bıraktım. Şu ikinci zincirden bir sık iğne yaptım. 1. 12 tane sık iğne yapacağım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. 12 tane sık iğnemi hazırladım. 2 tane zincir çektim. Ve bakın aynı yerden şu dibine batacağız. Bakın son battığımız sık iğnemiz var ya şu. Buna batırarak başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de kol için sık iğne hazırladım. Bakın şöyle döndü, gördünüz mü? 1, 2 zincir çektim. Ve yine son battığım yere, bakın son battığım yere şuraya batırarak başlayacağım ve 20 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane de arka için sık iğneler hazırladım. 1, 2 zincir çektim ve yine bakın son batırdığım yere batırarak 10 tane yapacağız yine. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ikinci kolumuz için 1, 2 ve yine son batırdığım yerden başlayarak 12 tane sık iğne yapacağım. Evet, 1 ile başlamıştık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bu da 12. Şöyle bakın, her köşemiz teker teker oluştu. Döndü. Şöyle arka ve bakın. Burada bir zincir çekip örgümü çevirdim. Ve bakın, 4 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yaptım. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye bir sık iğne. Evet, 2 zincirimi çektim. Şimdi bakın, sıradaki sık iğneye batacağız. Şu zincirin üzerinden geçiş yapacağız. Bakın. Sıradaki sık iğneye batırdım. Bir zincir çektim. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne. Bir atlayıp bir ikinciye bir sık iğne. Böyle bir zincir, bir sık iğne. Şimdi buraya geldiğimizde bakın, burada bir tane tekimiz var. Şöyle. Bunun yerine zincir boşluğunun içine batırdım. 1, 2 zincir çektim ve sıradaki sık iğnenin tepesine batırdım. Şöyle. Bir zincir. Şimdi arkayı da aynı şekilde zincir olan yerimize kadar bir zincir, bir sık iğne şeklinde götüreceğiz. Bu örgüde tığın kalın olması örgünün daha da yumuşak olmasını sağlar. Yani tığınızı kalın tutabilirsiniz. Şimdi böyle bakın. Şu şekilde. Bir zincir, bakın buraya geldiğimizde de sık iğneye değil de zincirin içine. Buna değil, zincirin içine. 1, 2 zincir. Sıradaki sık iğnenin tepesinden başladım. Bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp ikinciye. Bir zincir çektim ve yine zincir boşluğunun içine bağladım. Burada hafif bir kaymamız oluyor. O yüzden burası sizi yanıltmasın. Şimdi 1, 2 zincir ve yine ilk sık iğneden başladım. Bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp ikinciye, bir atlayıp, en zor yerimiz burasıydı güzelliklerim. Burada videoyu atlatmadan izlediyseniz sorunsuz yaparsınız. Şimdi burada bakın, 4 tane sık iğnemin kalması gerekiyor. Şurayı, baştaki örneğimizi sayalım. Buraya kaç tane örnek yaptık? 1, şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Burada da aynı şekilde 4 olacak. 1, 2, 3
Ve bakın bu da dördüncü. Ve bir atladım ikinciye. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapacağım. Böyle. Şimdi bu ilk zeminimizi kurduk. Bundan sonra kolay gidecek. Umarım videoyu atlatarak yapmamışsınızdır. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Şimdi bu 4 sık iğnenin üzerine 4 trabzan. Birinciyi bıraktım, o zincirim. Ve bakın 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane trabzanı yaptım, zinciri de sayarak. Tığımın üzerine ipimi aldım ve bakın şimdi bir zincirli boşluğun içine ipimi çektim. Hafif uzattım, bakın uzatarak aldım. İkisini çektim. Tığıma ipi sardım ve tekrar aynı yerden bir ip daha uzattım. Şöyle. Bunu isterseniz 2 de sarabilirsiniz. Şimdi ikili de sardım, tekli de sardım. İkisi de güzel oldu. Şimdi bakın tığımda bu kadar. İpimi çektim ve buraya bir zincir attım. Sıradaki bir zincirli yerime geldim. İpimi hafif uzattım. İkisini çektim. Bakın birini bıraktım. Tekrar ip aldım. Aynı yerden bir kere daha sardım. Ve bakın boyunu eşitledim. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Sıradakine geldim. Bakın. İpimi hafif uzattım. Tekrar aldım. Aynı boyda bir tane daha uzatıp hepsini birlikte çektim. Bir zincir attım. Ve bakın 4 örnek demiştik. 4 örneğimizi buraya yaptık şimdi. Bir zincir çektim. 4 tane örneği yaptım. Şimdi bu 2 zincirli yerin içine önce bir örnek yapalım. Hepsini birlikte çektim. Buraya 1, 2 zincir çekelim. Burası bizim artış noktamız. Tekrar aynı yere bir tane daha. 1 ve bir zincirimi çektim. Bakın burası artış noktası. Ve şimdi bir zincir olan yerlere tek tek aynı şekilde örneğimizi kuralım. Şimdi bu ilk sırada kurduğunuz zaman olur ya, yanlış batmış olabilirsiniz, eksik batmış olabilirsiniz. Örneklerinizi sayın. Omuzda kaç tane, iki omuz aynı mı? Ayarlamanızı yapın. Bakın aradaki örnekleri yaptım. Şimdi bolda, şimdi artırmayı saymayalım. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve şimdi 2 zincirli olan yere geldim. Bir örnek yaptım. 2 zincir çekip aynı yere bir örnek daha. Bir zincir, bakın bir artış daha yaptık. Şimdi aradakileri örelim. Arka taraftayız. Ve böyle bakın. Ve yine bakın zincir olan yere kadar geldim. Önce bir örnek, bir, iki zincir ve tekrar bir örnek daha. Bakın üçüncü köşeyi de artırdım. Şimdi aradakileri öreceğiz. Burada sayalım mesela, bakın hata yaptıysanız hemen orada bir artış yaparak hatayı kapatabilirsiniz. Yani küçük bir el ayarı çekebilirsiniz. Çekerek yapıyorum, bakın uzatarak yapıyorum. Ve bir zincir. Şimdi arada 5 saymıştık omuzda. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine artışımı yapacağım. Ve böyle.
Buradan şimdi yine bir zincirli olan yerlerden devam edelim. Önde 4 tane örnek ayarlamıştım. Bakın 4 tane. Böyle. Şimdi burada 4 tane trabzan yapalım. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi düğme deliği yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Bakın şu trabzanların araları zaten geniş geniş. O yüzden hiç gerek yok. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 ve 4. Bundan sonra işimiz daha kolay. Bir zincir çekelim. Ve bakın burada örneğimiz 1-2 tane gözüküyor. Şu örneğin sonundaki gözüken var ya. Bakın şu. Birinci değil ikinci. Yani şu örneğin sonuncu trabzanı. Bakın şu. Bunun üzerine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın. 1-2. Şunun üzeri. Sondakinin üzeri. Bir zincir. Bir atladım ikinci. Bakın sondakinin üzeri. Bir zincir. Bir atladım ikinci. Bakın sondakinin üzeri. Bir zincir ve bakın bir atladım ikinciye. Burada şimdi 1-2 zincir çektim. Buradan örneğimi yapabilmek için bakın boşluğun içine bir sık iğne. Bu kullanılmayan sık iğnemiz olacak. Bir zincir ve yine bakın 1-2. Bir zincir. Şimdi orada bir daha göstereceğim. Şöyle bakın hepsine geldim. Şimdi şurada artış noktamız var ya. Sık iğne sırasında artış yapmıyoruz. Buraya 1-2 zincir çektim. Ve yine 2 zincirli boşluğun içine bir sık iğne ile bağladım. Ve burada bakın 2 zincirimiz burada. Bir zincir çektim ve yine örneğimi takip edeceğim bakın. Çünkü örnekler birbirinin üzerine denk gelecek. Böyle. Tekrar göstereceğim burada. Ve bakın buradayım. 1-2 zincir. Zincir boşluğunun içine bir sık iğne. 2 zincirli boşluğun içine. Burada artışımızı yapmak için 2 zincirimi hazırladım. Ve yine aynı şekilde ikincilerden bir zincir, ikincilerden batarak tamamlayacağım. İnşallah anlatabildim. Ve böyle burada yine göstereyim. Her seferinde böyle yapacağız çünkü. 1-2 zincir. Önce zincir boşluğunun içine. Bir zincir ve tekrar başladım bakın. Burada bakın örneğin sonuna battıktan sonra 4 sık iğnemiz var. Çünkü bu örneğimizin 1 2 3 zincirin tepesine batırdım. 4. 1 2 3 zincir çekip çevirdim. Ve 4 trabzanımı yine sabit yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi burada yine ipimi aldım. Bir zincirli boşluğun içine örneğimi yapacağım. Böyle. Bir zincirlerin içine örneklerimizi yapalım.
Bir zincir. Ve baktığımızda şöyle alt tarafta 2, 4, 5. Üstte şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı da buradan 2 zincirimin içinden artışımı yapacağım. Bakın aynı noktada yine aynı artırımı yaptım. Bir zincir. Ve şimdi yine örneklerimi yaparak öbür 2 zincirli yerime kadar gideceğim. Ve zemini oturtmuş bulunuyoruz. Yani en zor yerini yaptık. Bundan sonra tıkır tıkır sadece öreceğiz. Şöyle biraz hız alayım. Ve bakın geldim. Aradaki düzleri yaptım. Şimdi 2 zincir olan yere bir örneğimi yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. Tekrar bir örnek daha yaptım. Böyle. İplerinizi uzatarak yaparsanız, hani sıkı yapmazsanız örneğiniz yumuşacık düşecektir. Tek detayı bu. Boyu küçülttüğünüzde böyle bir şey olmaz. Şimdi tamamlayalım sırayı. Şöyle bir bakalım mı? Bakın. Bu şekilde ilerliyor. Ve şimdi yine sık iğne sıramıza geldik. Bir zincir çekip çevirdik. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir ve şöyle göstereyim. Bakın şuradan gözüküyor. Bir ikinciye, yani şunun üzerine. Buradan yine aynı şekilde, burada 2 diş gibi gözüküyor. Bakın tek topladık ama burada 2 diş gözüküyor. Bir ikinciye, sondakine. Şöyle sondakine. Ve buradaki detayımız 2 zincir, boşluğun içine batacağız. 2 zincirli boşluğun içine. Çünkü örneğimizin başlangıcını getirebilmek için. Ve yine böyle devam edeceğiz. Burada bir daha göstereyim. Ve bakın. 1, 2 zincir. 2 zincirli boşluğun içine bir sık iğne ile bağladığımızda öbür örneğimizin başlangıcını yapmış olduk. Ve böyle büyüyecek güzelliklerim, anlatılabilecek her yerini detaylı bir şekilde anlattım. Ve örelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi yeni doğan yapacaksanız, mesela böyle 3, 4, 5, 6 aylıkken giydirecekseniz 1, 2, 3, 4, 5. 5 örnek yapıp kol ayrımına geçebilirsiniz. Biraz daha büyütmek için bir örnek sırası daha eklerseniz 0-1 yaş rahatlıkla olur. Şimdi sık iğneli sırama geçtim ve burada ayrımları yapacağım. Örneklerimi yaptım. Şimdi ilk zincirime, ayrım yerime kadar öreceğim. Böyle. Şimdi buradaki 2 zincir olan yere kadar geleceğim. Evet, bakın geldim. Örneklerimin üzerine yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buraya 2 örnek sığdıracağız. Tekrar kolu katladım ve bakın zincirin içine geldim. Buraya bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir. Şimdi öbür kolumuzu da ayırmak için oraya kadar gidelim. Evet, ikinci kola da geldim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Sıkı çekmeyin. Katladım ve bu zincir boşluğunun içine bir sık iğne yaptım. Ve şimdi
sona kadar gidip devam edeceğiz. Aynı düzende örmeye devam edeceğiz. Bu 4 zincirli yerlere 2 tane örnek yapacağız. Bakın sona geldim. Ve şimdi zincir çektiğim yere kadar örneklerimi yaparak ilerleyeceğim. Bakın tekrar aynı. Şimdi oraya kadar ilerleyeyim. Ve bakın zincir çektiğim yere kadar geldim. Şimdi burada birinci zincire değil ikinci zincire batırdım. Ve buraya bir tane örneğimi yaptım. Bakın şöyle. Tekrar önündeki zincire değil sonrakine batırarak bir tane daha örnek yaptım ve buraya 2 tane örnek yerleştirmiş oldum. Ve böyle şimdi öbür kolumuzda da aynı işlemi yaparak boyumuzu uzatacağız. İkinci ayrımdayım. Bakın. Yine 2 örneği de buraya yapacağım. Evet. Ve bundan sonrası dümdüz örerek boyunu uzatacağız. Evet güzelliklerim bakın bitti. Şöyle ben boyunu kaç sıra yaptım hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 örnek koldan aşağıya ördüm. Tam istediğim ölçülerde oldu benim. Böyle yeni doğan 5-6 aylığa kadar giyebilecek büyüklükte. Hatta biraz daha da büyük olabilir. Güzel bir ölçüde oldu. Eğer ki bir sıra daha eklerseniz daha bir büyük hırkamız olacaktı. 1 yaşına kadar giydirebilirsiniz. Şimdi kollarını yapmayla başlayacağız. Şimdi hemen ipimizi buradan bağlayacağız. Şöyle iç kısımdan alacağım ama hani zincirli kısmımız aynı eşitlikte devam etsin diye. Şuradan 2 tane artırmıştık ya bakın şurada. Hemen ipimizi buraya alalım. Şöyle bağlayalım. Bakın şimdi buraya bir zincir çektim. Hemen şunun dip kısmına batırdım. Burada bir örneğin üstüne bir tane yaptım. Ve öbür örneğe geçtim. Her örneğimin üzerine yine öyle yaparak öbür tarafa doğru gideceğiz. Bir zincirli yerleri bırakmıştık. Buraya geldiğimizde bakın şu zincir boşluğunun içine batın araya. Bir tane zincir bu örneğin üzerinden ve şuradan birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çevirdim ve şimdi örneklerimi birebir yaparak ilerleyeceğim. Hiç eksiltme yapmadım. Çıkarttığım kadar örneğimle devam ettim. Çok ideal bir kol oldu yine. Böyle şimdi örneklerimi yaparak öbür uca geri gideceğim. Sona geldiğimde bakın bu zincir boşluğunun içine bir sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir çektim ve çevirdim. Bakın yine örneklerime aynı şekilde batarak kolumuzu büyüteceğiz. Böyle. Evet güzelliklerim bakın kolumuz da hazır. 9 örnek boyu yaptım kolu ve bu da güzel ideal bir kol oldu. Şimdi kenar oyasını göstereceğim. Bakın şimdi ön yüzdeyim. 2 zincirimi çektim. Hemen dibe batırıp buraya aynı yere 2 tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın. 1, 2, üçüncüye
sık iğne ile bağlayıp bir iki zincir çektim ve aynı yere 2 tane trabzan yaptım dibine. 1 2 üçüncüye batırıp 1 2 zincir ve aynı batırdığım yerden 2 tane de trabzan. 1 2 üçüncüye batırıp 1 2 zincir ve aynı yerden trabzan. Böyle. Bu şekilde. 1 2 zincir ve bütün kolunun etrafını bununla dolaştım. İstediğiniz başka bir tığlamada yapabilirsiniz. İlla ben böyle dedim diye böyle yapmayın. İsterseniz ekleme yapabilirsiniz. Bir ipten kalanım bu. Küçük olduğu için bir ip yetti. Ama bir boy büyüğünü yaptığınızda ipiniz yetmeyecek. Çünkü kolunu da biraz uzun yaparsınız. 9 değil de 10 yapabilirsiniz. O yüzden 2 ip şart. Benimki bu ufak oldu. Ve kolu tamamlayacağım şimdi. Sona geldiğimizde bakın şöyle şu iç kısımdan batırdım. İpimi buradan çekeceğim. Ve biraz da uzun kesip içeriden ipimizi saklayarak tamamlayacağız. Şöyle bakın trabzanın altından bir aşağısına şöyle örerek trabzan boyu indirdim. Ve burada bir de düğüm atacağım buna. Şöyle tekrar bir kere daha yapacağım. Ve böyle fazlalık iplerimizi keseceğiz. Şu şekilde çok kibar bir hırkamız oldu. Şimdi ipimin kalanıyla da buraya bir ip zinciri çekeceğim ve ipi 2 kat yaparak bir zincir çekeceğim. Şöyle hemen göstereyim size. Uçlarına da birer pompon bağladım mıydı bizim hırka çok ciciş bir hırka olacak. Şöyle ipimi 2 kat yaptım ve şuradan boyundan geçirip aşağıya sallanacak boyda bir zincir çekeceğim. Evet, zincirlerimizi bakın böyle ucunu sağlamladım. Bu tarafki ucunu da sağlamladım. Ve nereden takacağız? Bakın. Şimdi şurada örneğimizi yapmak için zincirler çekmiştik ya. Buradan şöyle şu aradan da alacağım. Böyle bakın. Örneklerimizi yaptığımız zincirler şunlar. Bunların arasından geçirerek şöyle. Hatta bir çengelli iğne yardımıyla daha kolay geçirebiliriz. Bakın. Şöyle her örneğin içinden. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olarak benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Ben de sizlerin desteğiyle daha güzel, daha iyi işler yaparak karşınıza gelirim. Gördünüz mü? Rahatça giriyor buradan. Şimdi buradan geçmeyecek. Zaten burası düğmeleri dikeceğimiz yerimiz. Ekstradan düğme deliği yapmadım. Neden yapmadım? Bakın bu trabzanların aralarından zaten düğme rahatlıkla geçer. O yüzden hani ekstradan bir düğme deliği yapıp da orayı kocaman yapmaya hiç gerek yok. Çok tatlı oldu bu. Bir örnek sevilirse böyle üst üste örülür. Çok beğendiğim için bakın 3 tane aynı örneği kullandım. Böyle. Bu biraz daha büyük bir yelek oldu. Yani 1-1,5 yaşta giyer. Bu da bakın ikisi de
aynı yeni doğan için 6-7 aya kadar rahatlıkla giydirilebilir boyda yaptık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.